İstanbul'un dışına çıksak. Bugüne kadar çok eğitim yaptık ama İstanbul'un dışında eğitimler yapsak ve gençlere bu fırsatı sağlasak önce ilk o teması kursak istedik. İyi senaryo bulmak o kadar kolay değil. Hani böyle iyi yazılmış, farklı, değişik insanlara yeni kapılar açacak. Kuvvetli olduğumuz şey aslında duygu. Niye bu cümleyi kurmak istiyorsun? Niye bunu anlatmak istiyorsun? Bence gençlerin ilk sorması gereken şey o olmalı. Dünyada Türkçe öğrenmek isteyen çok insan var. Çok. Türkçe kursları açılıyor, uzaktan eğitimler veriliyor. Türkiye'ye seyahat etme isteği 2,6 kat artıyor. Türkçe öğrenme isteği senin dediğin gibi 4,6 kat artıyor. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün kadim şehrimiz Antakya'dayız. Çünkü Netflix Türkiye'nin Türkiye Yetenek Haritası projesi için buradayız. Uzun bir süredir aslında farklı şehirlerde bu proje devam ediyor. Bu seferki durağı, 6. durağı Antakya ve hemen altımızda, merak edeceksiniz çünkü görüntüyü, neredeyiz diye. Hemen altımızda da Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi var ve biz The Museum Hotel Antakya'dayız ve yanımda Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu var. Evet Özge, hoş geldik Antakya'ya. Evet, hoş geldik. Hoş bulduk. Çok da güzel karşılandık. Bu şahane ortamdayız. Heyecanlıyız projemizin 6. ayağı için. Evet. Tabii yetenek haritası deyince, yani Türkiye yetenek haritası deyince insanın aklında, zihninde ve kalbinde çok güzel şeyler uyanıyor doğrusu. Çünkü Türkiye'nin potansiyelinin, yaratıcı gücünün çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çok yüksek potansiyelde gençlerimiz yetişiyor ve bunlar için Netflix Türkiye'nin bir adım atması, böyle bir proje geliştirmesi ve bu projenin de bugün 6. şehrinde Antakya'da olması çok kıymetli. Ama tüm bunlar küresel yaratıcılıkta eşitlik için Netflix Türkiye Fonu kapsamında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla küresel yaratıcılıkta eşitlik için Netflix Fonu nedir? Bence buradan başlayalım. Evet. Küresel bir inisiyatif. Aslında Netflix'in bütün dünyada bahsettiğin gibi kreatif sektörde fırsat eşitliğini sağlamak için aslında neler yapabiliriz? Çünkü bizim için her zaman hem ürettiğimiz içeriklerin yanı sıra yaratıcı sektöre, kreatif alana yatırım yapmak ve kalıcı olmak çok önemli. Buna çok kıymet veriyoruz. Hı hı. Ve aslında birçok eğitim programı yapıyoruz. Burada gençlere ve sektöre girmek isteyenlere, buraya heyecanlı olanlara nasıl bir fırsat eşitliği yaratabiliriz diye global çapta başlayan bir inisiyatif. Türkiye ayağında da yaratıcılıkla eşitlik için Netflix fonunu biz nasıl kullanabiliriz dedik ve kafa patlattık buna. Türkiye Yetenek Haritası ismini de çok beğeniyoruz Evet. gerçekten. Çünkü senin bahsettiğin gibi yetenek her yerde, bunu çok biliyoruz ama ulaşmanın çok kolay olmadığı bir şey. Çünkü sektör İstanbul'da çok sıkı, hatta birkaç bölgede toplanmış bir yerde ve İstanbul'un dışında, bu Trakya'da olsa, Güneydoğu Anadolu'da olsa, Karadeniz'de olsa fark etmez. Hayal kuran gençlerin buraya dahil olmak için önce temas etmesi çok önemli. O yüzden biz buralara gitsek ve İstanbul'un dışına çıksak. Bugüne kadar çok eğitim yaptık ama İstanbul'un dışında eğitimler yapsak ve gençlere bu fırsatı sağlasak önce ilk o teması kursak istedik. Dolayısıyla reji atölyesi. Hı hı. Düzenliyoruz. 6. ayağını yaptığımız, Hatay'da 6.sını yaptığımız bir yerde ama bu atölyelerin anlamı bir taraftan tabii ki biraz sonra daha detaylı bir şekilde içeriğinden bahsederiz. Ama bence en kıymetli tarafı da o hayaller uzaktan kurulurken çok soru işareti de var. Gerçekten nedir? Hikaye anlatmak, sinema, televizyon dünyası nedir? Nasıl çalışır birimler? Birazcık o iletişimi kurmak için de çok kıymetli buluyoruz. O yüzden geçen sene böyle bir yola çıktık, bir deneyelim dedik. Bakalım ne yapacağız? 3 şehirde Çanakkale, Ankara ve Mardin ayaklarını yaptık. Çok iyi geri dönüşler aldık. Biz de çok mutlu olduk verimliliğinden ve bu sene devam etmek istedik 3 şehirle. Böyle bir proje Türkiye Yetenek Haritası. Evet. Sonuçlarını da birazdan soracağım ama birazcık eğitimlerin derinliğine inmek istiyorum. Çünkü gençler bizi izliyor ve bu sektörde olmak isteyen, bu sektörde yaratıcılığını konuşturmak isteyen çok genç de var. Nasıl eğitimler veriliyor, nasıl başvuruluyor, şartları neler, illa genç olmak mı lazım, kaç yaşında olmak lazım, illa bir şey okumak mı, bir bölümden mezun olmak mı gerekiyor? Tüm bu ayrıntılar da onlar için önemli. Evet, ya bugüne kadar gittiğimiz şehirlerde aslında işbirlikleri yapıyoruz tabii ki. Üniversitelerle, film ofisleriyle, belediyelerle, işbirlikleriyle bu gençlere ulaşıyoruz.
Orada onların yardımıyla aslında öncelikleri evet biraz daha iletişim fakülteleri, Hı hı. sinema televizyon bölümleri ama çok sert bir kriter olmamakla beraber Evet. tabii ki ve sektöre yeni adım atmış, çalışmaya başlayan, film tarafında çalışmış ya da işte dizi tarafında, reklam tarafında ufak deneyimleri olmuş kişilerden oluşuyor. Onları açıyoruz. Hı hı, evet. Sadece reji atölyesi mi var yoksa farklı illerde farklı eğitimler gerçekleştiriliyor mu ya da bunlar ileriki dönemde çeşitlenecek mi? Ya projenin gidişatı da biraz değişecektir belki uzun vadede. Uzun vadede Hı değiştirmeyi hı. tabii ki yol üzerinde görebiliriz Evet. ama bugüne kadar reji atölyesi olarak yaptık ama biraz önce söylediğimde aslında bahsetmek istediğim Hı oydu. hı. Reji atölyesi biraz işin kalbi gibi de o yüzden onu Hı hı. seçtik. Ama yani reji dediğimiz şeye gelirken bir hikaye nasıl ele alınıyor, nasıl seçiliyor, senaryo nasıl hazırlanıyor önden, ön hazırlıklarını, çalışmalarını yapıyoruz. Sonra sette hangi birimler ne iş yapıyor ve onlar nasıl programlanıyor, bütçesi hazırlanıyor, oyuncularla programlar nasıl yapılıyor. İşin bütün sürecine hakim olacağımız çok kalbinden bir yeri seçtik. Dolayısıyla Evet. izlediğimiz işler yani şu an bizde yayınlanan dizilerin böyle 40-45 dakika uzunluğundaki dizilerin aslında hazırlık süreçlerinin ne kadar uzun olduğu ve o 1 dakikalık sahneye kaç farklı ekibin kaç farklı gözle bakıp hazırlık yaptığı, onları nasıl koordineli bir şekilde bir araya geldiği, bu işin iş güvenliğinin, iş sağlığının, etiğinin, hiyerarşisinin nasıl olduğu ile ilgili bütün taraflara da eğilen bir atölye bu. Dolayısıyla ismi reji atölyesi ama çok tarafına dokunuyor. Bir de hep şu vardır, e, o işle temas edene kadar da işin ne tarafı nasıl çalışıyoryu da bilmiyoruz. Tabii. Yani hepimiz öyle. Tabii. Bizler de bu sektöre girmeden önce böyle daha bir bulut olarak görüyoruz. İçine girdikçe onu anlıyoruz. Kırılımları hangi taraflara değiyor anlıyoruz. O yüzden genel olarak sektör nasıl işliyor ile ilgili de bir bilgi veriyor. Bu tarafı da çok önemli. Yani rejiye ilgisi olmayanın birazcık setle ilgili heyecanı artabiliyor ya da bu işin masa başında editoryal tarafında ilgi uyanabiliyor. Bir tarafıyla aslında o giriş kapısı istiyoruz ki oradan bir görsünler ve koklasınlar ve neye heyecanları var, neye hayal duyuyorlar ya da yetenekleri ne tarafa onları götürüyor. Biraz ona açılım yapmasını da sağlayan bir eğitim. Evet. Aslında kuş bakışı tüm Evet. sektörü görmek için çok büyük bir anahtar bence reji atölyesi. Şu anda onu ben daha iyi anlıyorum. Reji atölyesine çok önem veriyoruz. Çünkü burada gençlerin gerçekten sektörle temasında görmesini istiyoruz. Ama bu bizim eğitim skalamızın içinde sadece bir tane parça diyebilirim. Yani bizim 2 yıldır yaptığımız bugüne kadar sektöre girmek isteyen yine hem gençler için hem sektörde çalışmaya başlamış profesyoneller için 40'tan fazla eğitim programı yaptık. Yani bunun içinde dizi senaryo yazarlığı da var, yaratıcı yapımcılık eğitimi de var. Görsel efekt eğitimi de var, prodüksiyon eğitimleri de var. Dolayısıyla biz bir seçkiyle nereden destek olabiliriz ve yani yatırım yapabiliriz çok geniş kapsamıyla düşünüyoruz. Evet. Türkiye Yetenek Haritası'nın ayrıştığı şey biz size geliyoruz ve Anadolu'daki gençlere temas ediyoruz diyoruz. Evet. Gençlere gitmek çok kıymetli bence. Aslında başta söylediğin yola çıkış noktanız biz onlara gidelim. Çünkü sektör gerçekten İstanbul'da kemikleşmiş durumda. Hatta İstanbul'da dediğin gibi birkaç bölgede kemikleşmiş durumda. O yüzden onların bulunduğu şehirlere gitmek, onların yaşadığı yerlere gitmek bence yeni yetenekler, yeni hikayeler bulmak için çok kıymetli. Çünkü şehirde ben bazen onu çok düşünüyorum. Yani seyahat etmesek, bir yerlere girip çıkmasak, işte şimdi içinde bulun mesela biz bir müzenin üstündeyiz. Buraya gelmesek hayal dünyam çok şey kalacak, kısır kalacak gibi geliyor. Fakat orada yaşayan gençlerin o zenginliğini, içindeki enerjiyi, yaratıcılığı aktarmak için ne kadar büyük bir fırsat. Direkt temas etmek, olduğu yerde onlara temas etmek. Tabii 3 şehir tamamlandı, diğer 3 şehirle devam ediyoruz. Bugün Antakya'dayız. Antakya özelinde de aslında sormak istiyorum. Çünkü burası da medeniyetlerin beşiği. Anadolu'nun pek çok şehri öyle tabii ki. Ama Antakya'nın kalbimizde hep ayrı bir yeri vardır. Doğru. Hani atamızın kalbinde ayrı bir yeri olması bir tarafa. En son yaşadığımız depremle de çok yara alan şehirlerimizden bir tanesi. O yüzden burada olmak da ayrı kıymetli. Öyle. Yani Netflix Türkiye için de burada olmanın ayrı bir önemi vardır ve özellikle de seçilmiştir diye düşünüyorum.
var. Aslında ilk bahsettiğin yerden öncelikle o var ve çok katılıyoruz buna. Ee, Biz hep Türkiye'nin kreatif sektörü ne kadar kuvvetli, ne kadar kuvvetli diye böyle kendi aramızda da ya da bu tip sohbetlerde konuştuğumuzda bu gücün çok kültürden geldiğine inanıyoruz. Evet. Hikayemiz çok, bizim anlatacak hikayemiz çok. Çünkü Anadolu hikaye dolu. Hatay'da çok orada özel bir yer kaplayan bir şehir gerçekten. Dediğin gibi Anadolu'nun her tarafı ama Hatay'ın kültürel mirası, tarihi çok zengin. Ve tabii ki hayal gücünü besleyen en önemli şey o kültürün içinde yetişmiş olmak. Oradan geliyor olmak ve buradayken bunun içinde güzel şeyler de var, bunun içinde acı travmalar da var dediğin gibi. Tabii. Dolayısıyla gençlerin hikaye anlatmadaki gücünde ve o hayal gücünü besleyen ve çok dolu dolu içinden taşan hikayelerin olduğu bir coğrafya burası. Onun hayatımıza ve yaratıcılığımıza etkisi yadsınamaz. O yüzden Hatay bizim için çok öncelikli illerden bir tanesiydi. Ve tabii ki ardından maalesef çok sert yaralar aldı 6 Şubat depreminde. Biz deprem sonrasında da aslında hep kalıcı olarak nasıl fayda sağlayabiliriz düşündük ve projelendirdik. Depremin hemen arkasından Renkli Hayaller Sahnesi isminde bir inisiyatif başlatmıştık ve ardından daha kalıcı olan hala Gaziantep'te Nurdağ Gençlik Merkezi UNICEF ile işbirliğinde devam ediyor. Dolayısıyla biz gençlere depremden maalesef yara almış gençlerin yaratıcılıklarına birazcık fayda sağlayabilecek, umut aşılayabilecek bir yerde olmayı çok önemsiyoruz. Bu yüzden de ikinci anlamda tabii ki bizim için çok kıymetli bir yer. Evet. Şimdi ben Antakya'daki gençlerin en çok hangi alanda yoğunlaşacaklarını merak ediyorum. İşte daha çok senaryo mu yazmak isteyecekler, kamera arkasında mı olmak, masa başında mı olmak isteyecekler merak ediyorum ama genelde böyle bir eğilim var mı? Hani gençler en çok bu alana meraklı, öyle geliyorlar ama şöyle değişiyor ya da böyle bir gerçekle yüzleştikten sonra böyle ilerliyorlar diyeceğiniz böyle çıktılar var mı elinizde? Yani tabii bir ortalama rakam olmasa da genellikle var. Bu eğitimin dışında dediğim gibi yaptığımız diğer eğitimlerle de çok temas ediyoruz. Özellikle üniversitelerle yaptığımız işbirliği. Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla yaptığımız bir Netflix dizi senaryo yazarlığı eğitimi vardı. Yıllarca gençlerle temas ettik ve hatta o derslerden mezun olan arkadaşlarımız bizlerle çalışmaya da başladı. Bu projede beraber çalıştığımız çok arkadaşlarımız da var. Oralardan çok gördüğümüz ortak bir paydayla karşılaşıyoruz. O genellikle şu oluyor. Başta çoğunlukla bir yazarlık ve yönetmenlik aşkı çok var doğal olarak. Çünkü çok hem önde ve hem o yaratıcı adımların çok kuvvetli isimleri olduğu için. Ama içine girdikçe ve tanıdıkça kurgu tarafına çok merak salanlar var. Bence görsel efektler tarafı çok daha popülerleşmeye başlıyor ve gençlerin ilgisini çekmeye başlıyor. Bazen o yönetmen hayali olanlar setin aslında ne kadar zorlu ve uzun olduğunu görüp bu bana göre değilmiş deyip vazgeçenler var. O adrenalinden çok keyif alanlar var. Bu da bence önemli zaten. Yani dışarıdan bilmekle içine girip deneyimleyerek yaşamak. Bizim burada 2 günlük eğitimlerde birazcık onun ufak simülasyonunu da yapıyoruz. Evet. Her tarafına değinerek aslında neyi senin ilgini çekiyor ve ne taraftan daha keyif alıyorsun ve ne tarafla beslemek istiyorsun o yaratıcılığı görmek de önemli. Evet, aynen öyle. Ama biraz oradan başlıyor yani yazarlık ve yönetmenlik diyebilirim. Evet, çünkü ben de olsam senaryo yazmak isterim. Yönetmenliği bilmiyorum. Hani ben biraz işin bu tarafında olduğum için biliyorum ne kadar zor olduğunu Doğru. belki de. Hiç oraya dokunmuyorum ama senaryo yazmak yani böyle hep aslında bir gün buna eğilsem mi, bir eğitim alsam mı diye hani benim bu yaşta bile düşündüğüm Yazabilirsin. bir şey. Evet, herhalde yazarım değil mi? Onu da sorayım yeri gelmişken. Hani ben 45 yaşındayım, bu yaştan sonra bile hayal kurabiliyorum. Hani bir gün bir Tabii senaryo ki. yazar mıyım diye. Böyle başvurularda oluyor mu? Gençlere dokunmak, tabii ki gençlere gitmek, onların hayallerine, umutlarına hayat vermek, ellerinden tutmak ve sektöre taşımak. Ve aslında dünyaya da yani 190 ülkeye yayın yapan bir kuruluş, kurum Evet. Netflix. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Ama hani benim gibi hani 45'inden sonra 40'ından sonra da buna merak saran ve hani size bu Çok konuda var. sorular soran var Çok mı? var. Çok var ve bu çok güzel bir şey. Yaratıcılık, hayal kurmak her yaşta ve e, bence hayatın farklı dönemlerinde de anlatmak istediğiniz şeylerin bakış açısı ve perspektifi de değişiyor. Evet. Onun güzelliği de var. Bize çok gelen var ama bizim tabii ki bu taleplere birebir de çünkü biz
aslında yapımcılık faaliyeti vermiyoruz. Evet. Yapımcılarla beraber işbirliği yapıyoruz. O yüzden onları olabildiğince doğru kanallara yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve sadece bizim için değil, yani yaratıcı sektörde sinema filmi için, televizyon Evet. dizileri için her zaman o kapı aslında birazcık zamansız ama tabii ki sabır ve emek isteyen Evet, çok bir sabır. alan. Çok sabır. Evet, Ben şöyle görüyorum. Sabır. Önce sabır Öyle. ve çok sabır. öyle. Sonra diğer kriterler geliyor muhakkak. Ama dediğin gibi özellikle buradaki atölyelerde önce genel bir perspektifi görüyorlar, işin derinliğine bakıyorlar. Ondan sonra da alanlarını seçiyorlar diye görüyorum. Bir de şeyi merak ediyorum tabii. Gençlerden özellikle de yaratıcılık söz konusu olan herhalde daha çok senaryo ve yönetmenlik konusunda, senaryo konusunda mesela hep tıkandığımız nokta tiyatroda da böyle, sinemada da, dizilerde de, filmlerde de iyi senaryo bulmak o kadar kolay değil. Hani böyle iyi yazılmış, farklı, değişik, insanlara yeni kapılar açacak, yeni hayaller kurduracak. Şimdi gençler bu konuda cesaretli ama özellikle içinde bulunduğumuz hani dünyanın bu hali de bazen gençleri bile umutsuzluğa kapıldıklarından olsa gerek ya da Doğru. belirli sınırların içi şu iş yapar bu iş yapmaz diye sınırlandırabiliyor. O genel senaryoda onların o ürkekliğini, korkaklığını görebiliyor musunuz? Ya da böyle çok cesaretli olanlar da var mı? Çünkü seyirci de belki bunu istiyor mu gerçekten farklı senaryoyu ondan da emin değilim. Bazen ben kendi adıma evet çok değişik bir şey izlemek istiyorum diyorum ama değişik bir şey izlediğimde de yadırgıyorum. Yani böyle bir sürü var aklımda soru. Evet. Şöyle bence bir kere özellikle Netflix'te böyle dünyanın her tarafına hikaye anlatmak Hı hı. ve dünyayı eğlendirmek misyonunda olduğumuz bir yerde çalıştığımda birçok ülkeden kendi meslektaşlarımla temas halindeyim ve her ülkenin kendi yenisi ve Evet. kendi kuvvetli hikayesi çok farklı. Şimdi dünyaya eriştiğimiz zaman bazen şu yanılsamaya da düşüyoruz. Kendimi de buna katarak söylüyorum. Başka bir ülkede izlediğimiz bir içeriğin bizde olmuyor olması, bir türün bizde olmuyor olması eksiklikmiş gibi gelip aslında kendi kuvvetli taraflarımıza bazen sırtımızı Evet. dönebiliyoruz. Ben hem sektör paydaşlarına ama sektöre girmek isteyenlere de birazcık gerçekten önce iç sesine bakıp ne anlatmak istiyoruz, biz ne anlatıyoruz? Biz bu coğrafyada, bu topraklarda yaşayan insanlar olarak hangi cümleleri kurmak istiyoruz? Birazcık o öngörüden çıktığında türden daha ziyade onu nasıl anlatacağız? Hep de bir iki klasiktir. Yani dünyada anlatılan hikayeler ve çatışmalar çok sınırlıdır ama defalarca onu yeni halleriyle, Evet. yeni karakterlerle, yeni dizaynlarla, bazen tasarımıyla, bazen tekniğiyle, bazen anlatma biçimiyle bambaşka hallere getirebiliriz. Ben bugün bir tane fikri 10 tane ayrı senaristle çalıştığımda 10 tane farklı tür, 10 tane farklı janrada, türde, biçimde iş elde ediyor olurum. Dolayısıyla bunu tür kısıtlamasına girmek bazen biraz dar bir bakış açısı gibi de Evet. geliyor. Öncelikle kuvvetli olduğumuz ve çok iyi olduğumuz bir hikaye anlatıcılığı var. Bunu kucaklamamız gerekiyor Evet, diye kesinlikle. düşünüyorum. Çok izliyoruz, çok seviyoruz ama bazen özellikle yaratıcı sektörde görebiliyoruz. Ee, Türk dizilerinin dünyadaki başarısı hiç azımsanmayacak Bence de. kuvvette. Dolayısıyla kuvvetli olduğumuz şey aslında duygu. O duyguya bakmayın. Her kültürün çok kolayca sahip olamayacağı bir şey. Evet. Dolayısıyla kuvvetimizi kucaklayıp tabii ki her zaman onu nasıl daha iyi anlatabiliriz, nasıl ileriye taşıyabiliriz'i düşünmek hep rotamız olmalı ama ben projeler geldiğinde yazarlarla konuşurken de çok profesyonel 30 yıldır bu işi yapanla da yeni başlayanla da e, hep şeyi sormaya dikkat ediyorum ve çok da sağlıklı sohbetler de açılıyor arkasından. Niye bu cümleyi kurmak istiyorsun? Niye bunu anlatmak istiyorsun? Bence gençlerin ilk sorması gereken şey o olmalı. Pek tabii bu sektöre girmek istediğimizde ne anlatmalıyım ve o yüzden neyi bulmalıyım, nasıl satarımı düşünmek önemli. O bunun dışında değil Evet. mutlaka ve bu işin bir dramaturjisi ve bir matematiği var. Yani sabır orada geliyor aslında. Herkesin bir hikayesi, herkesin bir cümlesi var ama bunu profesyonel bir anlamda anlatmak için neleri bilmeye ihtiyacım var? Nasıl yeniden yazmak praktisine girmem gerekiyor? Burası çok kıymetli ama oraya gelmeden daha ben bunu hangi mecraya götüreceğim ve nerede izlenecekten önce ben
hangi cümleyi kurmak istiyorum? Bu sözü niye söylemek istiyorum? Biraz oraya bakmak gerekiyor. Yani 30'dan fazla dizi yaptık, 80'den fazla içerik ürettik. Evet. Orijinallerin başladığı 2018'in aralığı Netflix Türkiye'de ilk. Yani neredeyse 7 yıl olacak. Çok Evet. fazla iş Çok. ürettik. Çok çeşitli iş ürettik. Çok tanıdık bildik dediğimiz işler de ürettik. Bu ülkede ilk kez anlatılan türleri de yaptık. Bunun içinde bilim kurgu da var, bunun içinde fantastik de var, distopik hikayeler de var. Komedi ve ne kadar televizyondaki işlere benziyor dediğimiz, yani çünkü bu türün bir ayrışımı olduğuna inanmıyoruz. Çok Çok. çeşitlilikte çok kaliteli işler yaptık ve bunların yazarlarına bugünden geriye dönüp gitsek, işte Berkun Oya'ya Bir Başkadır'ı yaparken Berkun bize böyle bir hikaye anlat desek olmazdı. Berkun bir cümle kurmak istedi, bir Hı hı. hikaye anlatmak istedi ve onunla çıktı geldi. İşte Sıcak Kafada Evet. bir kitap uyarlamasıydı ama Mert Baykal'ın onunla ilgili anlatmak istediği bir hikaye vardı, onun için geldi. En son yayınladığımız, yeni yayına giren Enfes Bir Akşam, Meriç bir söz söylemek istedi. Ben modern bir peri masalı Hı hı. anlatmak istiyorum dedi. E, Dolayısıyla bunların hepsi önce yazarların dönüp Evet. hikayemle, cümlemle, ondan sonra onu nasıl anlatırımdan çıkması gerekiyor. Burada önemli olan gençler için söyleyeceğim şey, hiç kolay değil. Hayatla ilgili kaygıların olduğu yerde o hayal gücünün özgürlüğünü söylemek bazen çok havada kalıyor, onu biliyorum, ama e, bu tarafta heyecanı olanların kendilerine hep önce onu hatırlatıyor olması gerekiyor. Evet. Hep güçlü olduğumuz alan, dedin ya, güçlü olduğumuz tarzlar, güçlü olduğumuz alanlar. Onu böyle çok çerçevelemek mümkün mü? Evet, duygu konusunda Hı çok hı. güçlüyüz çünkü biz bir Akdeniz ülkesiyiz ama bir tarafımız da doğuya bakıyor. Oradan çok güzel bir enerji alıyoruz. Batıdan, Akdeniz'den, Ege'den aslında Anadolu'nun o hep hazır mozaik müzesinin üzerindeyken mozaik yine diyeceğim, çok klişe gelen bir şey medeniyetler mozaiği diye ama daha iyi bir anlatımı var mı bilmiyorum. Çok iyi anlatıyor bence mozaik kelimesi Evet. Türkiye'nin kültürel yapısını. Tüm bunlar tabii birleşince o duyguda farklı duyguları çok iyi anlatıyoruz ama çerçeveyi çizmek mümkün mü? Türkiye dizi sektöründe, film ve dizi sektörü, yaratıcı endüstrilerde en çok hangi alanda, yani güçlüyüz dediğin aslında ne? Yine aynı cevabı aslında şöyle döneceğim. Bir türle sınırlamayı da doğru bulmuyorum. Hı hı, hı hı. Ee, Çünkü bu tabii ki hikaye anlatmanın geldiği yolculuktan, özellikle görsel dünyada Hı hikaye hı. anlatıcılığın geliştiği yoldan da tabii ki evrildi. Daha sonra Hı hı. televizyonlardan çıkan o dizilerin dünyada elde ettiği Evet. başarıdan, açılan yolların, biz de o mirasın üzerine gelip onu biraz daha ileriye taşımak gayesindeyiz. Ee, Türk dizilerinin kuvveti bir tane türdedir ve orada kalacaktır ve biz sadece orada kuvvetliyiz demeyi hiç doğru Hı bulmuyorum. hı, hı Çünkü hı. aslında o kırılımın altında, her zaman söylüyorum, işte yıllarca uluslararası ortamlarda dizi satışları arttığında, işte Turkish soap operas Hı hı, dediklerinde hı hı. bizim böyle bir düzeltip hayır dizi terimini Hmm, getirdiğimiz evet. ve uluslararası alanda da dizi tabirini sıklıkla kullandırdığımız, evet, melodramik öğelerin Hı çoklukla hı, hı hı. olduğu ama o yıllar önce bildiğimiz, arkası yarın melodramının çok ötesine giden, dramatik altyapısı kuvvetli, karakterleri çok sağlam, yolculukları çok uzun hikaye anlatıcılığı yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bize özgü bir anlatım biçimini oluşturduk. Onun hangi türlerde olduğunu kategorize etmeyi çok, yani Hı hı. tarihi dizilerde de bunu Evet. gösterdik. Dönem dizilerinde ama kendimizce anlattık. Kendimizce. Onların dünyadaki örneklerini gördük. Tabii ki onun modernleştirme, bugüne geldiği halini anlattık, gösterdik ama kendi dilimizde anlattık. Dramalarımız çok yoğunlukta, aşk hikayelerimiz çok yoğunlukta. Ama dediğim gibi bizim bugüne kadar yeni türleri ortaya koyduğumuz işlerde izleyicilerden gördük ki hayır, biz kendi dilimizle bugüne kadar anlatılmamış türlerde de aslında çok kuvvetli olabiliyoruz. Onların yoğunluğu belki üretimin içinde daha küçük olduğu için görünür değil. Ee, Bir de şu da var. İzleyicinin de, senin biraz önce sorduğun yere dönmüş olacağım. Ee, Kuvvetli olduğumuz içerikleri izliyoruz, seviyoruz, yeniliklere açığız ama bazı türlerin bizde çok üretilmiyor olmasının da bir sebebi var. Yani o da işte o Muhakkak. mozaiğin Tabii. içinde
belki daha küçük bir parça olduğu için zaten ona merakımız yok. Ama işte Avrupa'nın başka bir yerinde, Nordik ülkelerde bu kadar suç ve polisiye ve karanlık hikayelerin oluyor olmasının Evet. kendi coğrafyasından kaynaklandığı, beslendiği de bir sonuç var. Dolayısıyla aslında soruna cevap, çeşitlilikte bence her taraf, ama duygu ve karakterin çok ortada oturduğu hikayeler bizde öncelikli diyebilirim, aksiyon ve maceradansa. Evet. Ve aslında çok önemli bir şey söyledim. Ben direkt onun ayrışması gerektiğini zaten düşünüyordum ve çok da güzel bir cevap bence. O bizi arkası yarınlara, Hı yani hı. bizim dizilerimizi o şekilde adlandırmaları haksızlık bence de. Yani eskiden biz çocukken izlediğimiz o Brezilya Brezilya dizileri dizileri. değiliz yani. Evet, Öyle değil. değiliz. Öyle olsa zaten bu kadar ilgi olmazdı, gösterilmezdi. Biz yeni bir şey yarattık. Yeni bir belki de kendimizce bir tür yarattık ve bunun adını da koyduk. Ve o yüzden dünyada bu kadar izleniyor. Ve bunda evet, Türk dizi sektörünün bunu böyle ifade etmeniz de bence çok güzel. Netflix Türkiye'yi de o anlamda kutluyorum. Hani televizyon dizilerine bir ara ay çok uzunlar, ay çok izleyemiyoruz, ay bilmem ne diye hani böyle birazcık onlara tepeden bakmaya başladığımız noktada evet, dijital platformlar devreye girdi ve dizilerimiz, dizi sektörümüz daha da güçlendi. Dediğim gibi siz düğmeye basıyorsunuz ve 190 ülkede birden yayınlanıyor dizilerimiz. Bu çok güzel bir şey. Ama bu mirasın üstünde gelişen, yani o televizyon Evet. dizilerinin getirdiği mirasın üzerinde gelişen, ki sektör böyle büyüdü. Teknik anlamda, Evet. işte hikaye anlatımında, senaryo anlamında. Yani bunu böyle ifade etmeniz de çok hoş doğrusu. Bu da ayrıca bence kutlanacak da bir şey. Aslında aynı yaratıcı insanlarla bir Evet. aradayız. Tabii ki farklı mecralarda işler yapıyoruz ama aynı yazarlarla, aynı yönetmenlerle, aynı yapımcılarla ve sahaya yeni gelenlerle beraber yapıyoruz. Biz 80'den fazla işi 80'den fazla dağıtımcı, yapımcıyla bir araya gelip yaptık. Türkiye'nin 28'den fazla ilde film çektik. Yani bu bahsettiğim 8 28 yıllık il. dönemde ve daha da ileriye taşımak için uğraşıyoruz. Şu an sette olanlar ve sete gireceklerle oraya girecek yeni alanlar da var. Yani 18 binden fazla oyuncuyla, teknik ekiple istihdam sağladık bugüne kadar. İstiyoruz ki bu rakamlar artsın ama bu rakamların artışı bütün kreatif sektör paydaşlarına değsin. Karşılıklı bir beslenme hali o. Buradaki gençlerle yaptığımız eğitimler, gelecekler ve bu sektörde üretmeye başlayacaklar ve sadece Netflix Türkiye için üretmeyecekler tabii ki. Televizyon için de üretecekler, sinema için de üretecekler. Belki bugün bilmediğimiz dijitalde başka alanlar, mecralar için üretecekler. Önemli olan aslında beraber bu sektörü besleyebiliyor olmak, ülkeye katkı sağlıyor olabiliyor olmak ve o beslenmekten tekrar biz kazanıp yeni içerikler sunmaya devam ediyor olacağız. Evet, önce gençler, sonra memleket. Bunlar Evet. çok kıymetli gerçekten. Çünkü bu Öyle. sektöre kazanım sadece sizin Öyle. için değil tabii ki. Çok kıymetli. Tabii şeyi de merak ediyorum ve bu da bence çok iyi bir başarı. Hani ben biliyorum ki dünya sıralamasında ilk ona giren çok da dizimiz ve filmimiz var. Çok. Türk yapımı var. Bu eminim her seferinde sizi ayrı heyecanlandırıyor. O rakamları gördükçe de Evet. kutlamalar yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Çok heyecanlanıyoruz tabii ki. Bugüne kadar girdiğimiz işler 90'dan fazla ülkede Top 10 listelerine girdi ve girmeye devam ediyor. Bunun içinde diziler de var, filmler de var. Çok fazla içeriğimiz girdiği için aslında hiçbirini atlamak istemiyorum ama İstanbul için Son Çağrı da var. Burada Biz Kimden Kaçıyorduk Anne de var. Zeytin Ağacı da var. Kimler Geldi Kimler Geçti var. Merve Küt var. Çok geniş bir skala gerçekten. Bu işte biraz önce söylediğim o mirasla açılan kapı. Burada içerikleri üretmek, önce belli bölgelerde başlayan ama dünyanın her yerinde Türk dizileri izleniyor gerçekten. Yine global bir şirkette çalışırken dünyanın her tarafındaki yaratıcı ekiplerle temasta olma şansı varken bir süre önce Hindistan'dan Türk dizileri için mesela bana meslektaşlarım sorular soruyordu. İşte İspanya'dan, İtalya'dan alıyoruz, Amerika'dan alıyoruz yaptığımız işlerle ilgili. Bizim tabii ki gücümüz, katkımız senin biraz önce söylediğin gibi aynı anda 190 ülkede olmak, aynı anda o teması ve bütün dünyanın aynı anda bir içerikten bahsediyor olması çok heyecan verici. Evet.
Ve bu sayede yine dünyada Türkçe öğrenmek isteyen çok insan var. Çok. Türkçe kursları açılıyor, uzaktan eğitimler veriliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de şimdi üniversiteler de bu alana Evet. girip Türkçe öğretmeye başlayacaklar. Ya bu o kadar büyük bir güç ki, yani popüler Öyle. kültürün gücünü bu anlamda memleket için çok 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 büyük bir şey bence. Öyle. Biz birkaç yıl önce bir araştırma yaptık ama ben her seferinde kendim de kişisel olarak çok etkileniyorum bu rakamdan. Her seferinde de söylüyorum. Netflix'te Türk içeriklerini izledikten sonra Türkiye'ye seyahat etme isteği 2,6 kat artıyor. Türkçe öğrenme isteği senin dediğin gibi 4,6 kat artıyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir rakam ve bugün bu araştırmayı yenilesek Daha yüksek daha rakamlar yüksek çıkar. çıkacağına eminim. Kesinlikle. Yıllarca biz önce Amerika'nın, daha sonra aslında son yıllarda Kore'nin o popüler kültürdeki etkisinin ve kültürlere temasta etkisini görüyorduk ama biz bu araştırmayla dünyanın dört bir tarafında gördük ki içeriklerimiz Türkiye ile bağ kurmakta, buraya gelmekte, buraya yatırım yapmakta. Sadece içerikleri izlemek ve dizilerimizi, oyuncularımızı beğenmek değil, aslında ülkeyi tanıtmakla ve o katkıyı buraya çekmekte çok etkililer. Bu da ayrı bir mutluluk sebebi. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi başa döneceğim. Yine gençlere ve Türkiye yetenek haritasına. Ayrıntılı bir şekilde konuştuk aslında nasıl eğitimler veriliyor, nasıl ilerlediğini. Ama son olarak hani bu projeyle ilgili eklemek istediklerim var mı? Projenin gidişatı ile ilgili söylemek istediklerim var mı? Bir de bundan sonraki iller belli mi? Başvurabilecekleri noktalar neler? Hani bunlar şimdi kafalarda dönüyordur gençlerin kafasında izlerken. Evet, bu sene Konya ve Manisa'dan sonra Hatay'da 3. şehirde bu seneyi tamamlıyoruz ama çok mutluyuz Türkiye Yetenek Haritası projesini yapmış olmaktan ve etkisinden. Dolayısıyla nasıl büyütürüz ve ileri taşırız diye çalışmalara başladık. İlgili bakanlıklarla istişareler içindeyiz. Çünkü hedefimiz aslında ulaştığımız illeri artırmaktı ama ana amacımız 81 ile gidelim ve her şehirde bu eğitimleri yapalım. Bu yüzden çalışmalarımız sürüyor. Mutlaka bunlar sonuçlandığında ve ilerlediğinde önümüzdeki yıl ve yıllarda nerelerde olacağı ile ilgili duyurularımızı yapıyor olacağız. Evet. O yüzden Netflix Türkiye'yi takipte olalım. Evet. Hangi ilde olacak, nasıl Evet. başvurulacak. Bir de tabii tüm bunları konuşurken hepimizin hayali budur diye tahmin ediyorum. Buradan çıkan sonuçlar hayata geçse, hem Netflix için üretim yapsalar, hem sinema için üretim Evet. yapsalar, yani her yaratıcı Ana hedefimiz. sektörde keşke bunlar olsa ve dünya çapında böyle ödüllerle o gençler dönseler. İnşallah. Çok isterim, çok İnşallah. hayal ettim şu anda sen anlatırken tüm bunları. Ama ben olacağına inanıyorum. Ben Çünkü de. çok güzel bir potansiyel var. Gençler muhteşem. Ben de çok inanıyorum. Ben bunun önünde hiçbir engel görmüyorum. Kolay olmayabilir Tabii. görünen yollar. Ama dediğin gibi potansiyel çok yüksek. Anlatacak hikayemiz çok fazla. Yaptığımız, biraz önce bahsettiğimiz dünyanın her yerinde bizim hikayelerimizin izleniyor olması çok büyük bir başarı. Bunun sinema tarafında da, televizyon tarafında da katlanarak artacağına ve gençlerin de ileride hem hikayelerini anlatarak hem ödüllerle döneceğine ben çok inanıyorum. Tabii Özge, seni hazır bulmuşken, Antakya'da yakalamışken tabii ki bu soruyu sormadan olmaz. Herkes onu da merak ediyor. Tabii çok güzel projeler izliyoruz Netflix'te. Hem yerli hem yabancı. Hatta bir kısmında ben röportaj da yapıyorum. Çok güzel sanatçılarla, oyuncularla tanışıyorum. Kimlerle tanışmadım ki lütfen bunu söylememe izin ver. Robert Lütfen. De Niro'lar, Al Pacino'lar, George Clooney'ler, Sandra Bullock'lar, Zack Snyder'lar. O yüzden hani hayallerimi kuran, aslında hayallerini kurduğum pek çok oyuncuyla da ben Netflix sayesinde tanıştım ve pek çok röportaj yaptım. Önümüzdeki haftalarda yenileri gelecek zaten bu röportajların. Yaptıklarımız var, bekleyenler var. Ama Netflix önümüzdeki dönemde nasıl projelerle karşımızda olacak, neler var? Yani en azından verebileceğin tüyolar vardır diye düşünüyorum. Tabii bu sene önümüzdeki yıla tabii ki çok hazırlıklıyız.
Çok çeşitli hikayeler gelecek ama bu yılı nasıl kapatacağız? Bir aslında çok daha biraz önce bahsettik. Yeni bir işimiz girdi. Enfes Bir Akşam. Evet. Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Uluç Bayraktar'ın çektiği, Tim Senbi'nin yapımcılığını üstlendiği. Gupse ilk kez bir dizi yazdı Evet. bize, biliyorsun. Platonik Mavi Dolunay Otel. Ama bir çılgınlık daha yaptı. Guppy diye bir çocuk aile animasyon dizisi hazırladı. Kendisinin de seslendirdiği. O ilk kez Netflix'te olacak. Bu bizim için de yeni bir Evet. deneyim olacak. Onun için heyecanlıyız. Arkasından Lefter'in filmini uzun zamandır aslında daha önce duyurduk ama hayatından ilham alınarak yapılmış bir biyopik filmi gelecek. Ve yılın sonunda bir filmle çektiğimiz Kasaba diye bir projemiz vardı. Bu sefer o 28 ilden bir tanesi Trakya'ya gittiğimiz bir işti Kasaba. Onu yayınlıyor olacağız ve önümüzdeki yıl aslında diziler, filmler ve hatta belgesellerle çok çeşitli bir katalog geliyor ama onların tamamının duyurusunu yapmamış olmakla beraber çok heyecanlı olduğumuz tabii bir Masumiyet Müzesi Evet, var. onu ben de heyecanla bekliyorum. Dört gözle beklenen ve Orhan Pamuk'un çok kıymetlisi, bizim de çok kıymetli. Edebiyatın çok böyle baş köşesinde duran bir kitap. Çok sorumluluğu da tabii ki zordu ama muhteşem bir iş çıktı. Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı, Zeynep Günay'ın yönetmenliğini yaptığı Ay Yapımı imzalı bir iş. Muhteşem oldu. Çok heyecanlıyız. Böyle kalbimiz çok atıyor onu yayına sokmak için. 2026'dan ondan bahsedebilirim. Evet, ama daha da çok var. Çok fazla Tabii. iş var. Evet, çok türde çok fazla iş var. Devam sezonları gelecekler var. İzleyicinin heyecanla beklediği Zeytin Ağacı'nın ve Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonları olacak ve yepyeni hikayeler olacak. Evet. Neyse. Heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Heyecanlı bir 2026 bizi bekliyor. İnşallah hepsinin seyircisi bol olsun. İnşallah. Ardı ardına da sezonlar, diziler, filmler gelsin. İnşallah. Çok teşekkürler bu Ben keyifli teşekkür sohbet ederim. için. Birlikte Antakya'da olmak çok kıymetliydi. Gençlerin yanında olmak çok kıymetli. İnşallah 81 ile gider. Bütün İnşallah. gençlere tek tek dokunursunuz ve dediğim gibi böyle bol ödüllerle önümüzdeki yıllarda kutlamalar yaparız. İnşallah. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bizimle bu projeyi, bu heyecanı paylaştığınız için. Her zaman. Evet, bugün konuğumuz Netflix Türkiye İçerik Direktörü sevgili Özge Bağdatlıoğlu'ydu ve Türkiye Yetenek Haritası'nı konuştuk ve çok da güzel şeylerden bahsettik. Çok da güzel hayallerimiz var gelecekle ilgili. Özge'nin dediği gibi önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek bu proje. Siz de başvurmak istiyorsanız Netflix Türkiye'yi takipte kalın. Evet, bu sohbetin üzerine şimdi biraz gençlere de kulak verelim ve Türkiye Yetenek Haritası için atölyeye katılan genç yeteneklerle konuşalım bakalım neler hissediyorlar, neler söyleyecekler, hayalleri neler. Hadi birlikte gidelim. Şimdiki amacım sinemaya yönelmek. Sinema benim için en iyisi. O yüzden sinemada ilerlemek istiyorum. Bu kadar detayın, bu kadar planlamanın aslında bir arka tarafta olan o evrenin bu kadar geniş çaplı olduğunu yani biliyordum ama bu kadar tahayyül etmiyordum. Yetenek anlamında, yaratıcılık anlamında, çıkan içerikler anlamında ne görüyorsun? Onların şevki, heyecanı, azmi, cesareti ve tutkusu gerçekten bize de ilham veriyor. Hem Türkiye'ye olan ilgi artıyor, hem Türkçe'ye olan ilgi artıyor. Buradan baktığında neler söylersin? Orta Doğu, Kuzey Afrika'da bunu çok net bir şekilde çok sesli duyuyorum. Keşke biz de bir Türkiye olabilsek. Türkiye bunu nasıl başardı? Bu soruları hep duyuyoruz. Netflix Türkiye Yetenek Haritası programımızda bu sefer gençlerleyiz. Evet, uzun uzun konuştuk aslında bu Netflix Türkiye Yetenek Haritası nedir, nasıl uygulanıyor, öncesi sonrası derken şimdi de gençlerle birlikteyiz. Onlar sabahtan beri eğitimdeler. Biraz modları, enerjileri düşmüş ve yorulmuş olabilirler ama kahve molalarında yakaladık onları ve kahve molalarını yiyor gibiyiz birazcık ama biraz aslında heyecanınızdan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir proje. Hem sektöre hem Türkiye'deki sektöre bence dünyaya da mal olacak yetenekler çıkabilir diye düşünüyorum içinizden. Siz ne hissediyorsunuz? Bu arada Şeyma, İbrahim ve Hatice bizimle birlikte iletişim okuyorlar. İletişimin farklı bölümlerinde Antakya'da okuyorlar. Ne hissediyorsunuz? Bu eğitimin size faydası ne olacak? Hayalleriniz neler? Şeyma, senden başlayalım. Öncelikle merhaba. Merhaba. Şöyle söyleyeyim, ben çok heyecanlıyım bu arada. Çünkü Hatay biraz sektöre uzak bir şehir olduğu için çok fazla
sektöre giremiyoruz açıkçası öğrenciler olarak. Ama Netflix'in buraya gelmesi bizi çok heyecanlandırdı. Evet. Siz İstanbul'a değil, İstanbul'un size, Evet. Netflix'in size gelmesi büyük avantaj. Tabii kendi şehrinizde, okuduğunuz şehirde, yaşadığınız şehirde bununla, bu eğitimle karşılaşmanız, bu eğitimi almanız güzel. İbrahim, sen ne düşünüyorsun? Ya Şeyma'ya katılıyorum bu konuda. Hani Netflix'in buraya gelmesi, bu eğitimi bizlere sunması bizler için büyük bir avantaj. Bizler de bugün burada bulunmaktan keyif alıyoruz. Çok güzel geçiyor, çok verimli geçiyor. Umuyorum ki hepimiz için artıları olan bir eğitim olacaktır. Tekrar Netflix'e teşekkür ediyorum burada. Evet, Hatice, senin de duygularını alalım. Bize böyle bir şans tanınması bizim için büyük ayrıcalık. Biliyorsunuz biz bir deprem yaşadık. Bu süreçte okulumuz online oldu. Birçok uygulamalı dersimizi de aynı şekilde online almak zorunda kaldık. Bu yüzden hem kendimiz için hem bölüm için hem de okul için aslında bu bir dezavantajdı. Yine bu etkinlik bizim için bunu biraz daha avantaja çevirdi. Çünkü Hatay'dayız. Sinema konusunda çok da öncü bir şehir değil ne yazık Ama ki. sadece İstanbul'a öncü gibi görünüyor zaten. Pek çok şehirle aynı Ya, kaderi paylaşıyor Antakya'da. Aynen ya, ben Konyalıyım. Konya'da da bu fırsatı Evet. bulamadım. Benim bu konuda hedeflerim arasında ben genelde televizyonda çalıştım. Şimdiki amacım sinemaya yönelmek. Kamera benim ilgi alanlarımdan biri. O tarafa doğru yönelmek istiyorum. Evet. Kamera ilgi alanın buraya gelmeden önce, yani bu eğitime, Netflix Türkiye haritası eğitimine, bu reji atölyesine katılmadan önce de hedefin oydu. Hala aynı hedefte misin? Evet, hatta kendi kameram da var. Sosyal medya hesaplarımdan da çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. Şu an ufaktan bir video alanına doğru yöneldim. Artık son sınıfım. Bir şeyleri netleştirdim kendi kafamda. Netflix'te bize bu konuda öncü olan isimlerden biridir. Yıllardır da yapımlarını izlediğimiz bir platform zaten. Evet. Hayalin sinema mı, dizi sektörü mü? Hangisi? Sinema. Sinema, evet. Sinema, evet, daha başka bir duyguyla çalışıyor herhalde insan, daha farklı bir motivasyon. İbrahim, sen yüksek lisans öğrencisisin. Evet. Senin hayallerin ne ve gelmeden önce ve bu reji atölyesine katılmadan önce ve sonra, gerçi şu anda tam ortasındayız, daha bir gününüz var. Neler düşünüyorsun, ne planlıyorsun? Yani şöyle, aslında yaklaşık 5 yıldır sektörün içerisindeyim. Görsel efekt üzerine aslında yoğunlaşmıştım. Compositing artist olarak Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Kıbrıs, Destan gibi ya da Bu Benim Masalım gibi dizilerin görsel efektlerinde yer aldım. Bu deneyimim üzerine görsel efekt alanına, VFX alanına daha çok aslında kendimi yatkın hissediyorum. Biraz da zaten hayalim olduğundan o tarafa yönelmiştim. Geçmişte de yine Netflix'in sunmuş olduğu bir workshop'a katılarak aslında bu serüvene devam ettirmiştim. Yine VFX Editorial Workshop vardı. Orada Chernobyl'in ve Black Mirror'ın görsel efekt editörleriyle bir araya gelmiştik. Ne güzelmiş. Yani bu aslında etkinlik bana Netflix'in sunmuş olduğu ilk deneyim, ilk tecrübe, ilk avantaj, katkı değil aslında. Daha öncesi de var. O yüzden yani büyük teşekkürlerimi iletiyorum. Bu anlamda ben buradan devam etmeyi düşünüyorum. Görsel efekt alanından devam etmeyi düşünüyorum. Ama bir farklılık olacak olsa yine kamera arkasında kalırım. Yine üretmeye, sanata aslında yönelmek isterim bu konuda. Evet, ortak noktanız sanat galiba, sinema, bir taraftan görsel efektler. Evet Şeyma, senin hayallerin neler? Sen nereye doğru ilerleyeceksin bu Yani sektörde? şöyle, zaten ben de 2 yıldır sektörün içindeyim. Sürekli 2 film, mini dizilerim, kısa filmlerim falan var. Şöyle söyleyeyim, her zaman rejide ilerledim. Rejide ilerlemek istiyorum. Sinema zaten benim en sevdiğim mesleklerden biri yani. Diziye veya kısa filme veya şey değil, sinema benim için en iyisi. O yüzden sinemada ilerlemek istiyorum. Evet. Bu reji atölyesinde böyle şaşırdığınız bir şeyle karşılaştınız mı? Ne kadar işin içinde olsa da bazen, hani, gerçi eğitimin daha bir günü daha var. Ama böyle küçük anekdotlar var mı paylaşabileceğiniz? Yani şöyle, ufak tefek zaten bilgimiz vardı. Ama bugün daha fazla bilgi edindik, daha profesyonel bilgi edindik diye düşünüyorum ben.
Bir de çok güçlü bir kadrodan eğitim alıyorsunuz. Yani neler neler çekmiş bir kadro var burada. Mesela biraz önce o denizaltı planlamasını ben de dinledim. Ne kadar zor ya. Deniz altında yürümek bile çok zor ki hani neredeyse aynı ölçülerde bir platoda çekilmiş bir şey. Bana da çok enteresan geldi. Senin var mı İbrahim? Söyleyecek. Ya aslında ben görsel efekt sektöründe bir deyim vardır, şeytan ayrıntıda gizli diye. Bu kadar detayın, bu kadar planlamanın aslında bir arka tarafta olan o evrenin bu kadar geniş çaplı olduğunu hani biliyordum ama bu kadar tahayyül etmiyordum. O anlamda bunu gördüğümde şaşırdım. Bunu söyleyebilirim hani bununla ilgili. Yani o Çok deyim de ayrıntı yerinde var değil mi? olmuş. Hani ben de bir nebze de olsa işin içinde biri olarak bu kadar ayrıntıyı ben de tahmin etmiyordum. Yani kılı kırk yararak bir çalışma var burada. Hem zamanlama, hem mekan, hem kostüm, hem oyuncular. Ya, pek çok detay var. Hiç kolay bir sektör değil. Ama hepinizin yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Umarım ileride hatta Özge ve Pelin hanımlarla da konuştuğumuzda umarım böyle bol ödüllü kariyer yolculuklarınız olur. Biz de burada böyle sizi izleyerek o ödülleri alırken böyle göğsümüz kabarır. Nice ödülleriniz olsun. Artık Golden Globe'lar mı olur, Oscar'lar mı Umarım. olur? Neden olmasın? O yüzden yolunuz açık olsun. Çok Teşekkür ederim. teşekkürler, Sağ çok olun. teşekkür ederiz. Netflix Türkiye yetenek haritasını konuşmaya devam ediyoruz ve bu kez yanımızda Netflix Türkiye Orta ve Doğu Avrupa Yapımlar Direktörü Pelin Ekincikaya var. Titir uzun olunca ama Türkiye Orta ve Doğu Avrupa Yapımlar Direktörü çok büyük bir titir ve ne kadar da geniş bir bölgeyle çalışıyorsun aslında Pelin. Ama Türkiye yetenek haritasından bakarak aslında bu sorulara cevap vermeni rica edeceğim. Şimdi oradan baktığında yani senin ilgi alanın, senin sorumluluğunda olan bölgeden Türkiye'ye baktığında yetenek anlamında, yaratıcılık anlamında, çıkan içerikler anlamında ne görüyorsun ve oradan baktığında verilerde nasıl? Şimdi şöyle, yaratıcı sektörün temelinde biliyorsun hayal gücü, cesaret ve tutku var. Ve bu coğrafya aslında bunların hepsine çok açık bir coğrafya. Ama sektörün dinamizmi açısından, sürdürülebilirliği açısından da yeni fikirleri bulmak, yeni yetenekleri keşfetmek, bunlara gelişebilecekleri alanlar sağlamak çok kıymetli. Biz bu projeye başladığımızda ben mümkün olduğunca şehirlerde öğrencilerle de birebir, katılımcılarımızla birebir vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Ve onların şevki, heyecanı, azmi, cesareti ve tutkusu gerçekten bize de ilham veriyor. Çünkü biz bu projeye ilk başlarken işte A'dan Z'ye reji eğitimi seçmemizin bir sebebi vardı. Çünkü üretim sürecindeki yani içeriğin hazırlıktan izleyiciyle buluştuğu ana kadarki yolculuğun tamamında var olan ve aslında pek çok alana geçirgenliği olan bir birim reji. Ve bu programla öğrencilerin kendilerini doğru ifade edebilecekleri ama bir yandan da özgür olabilecekleri bir alan yaratmak ve ileriye dönük hayallerini beslemek istiyorduk. Bu tutku aslında işin merkezinde, bunu görünce de yani kendi şehirlerinde belki hiç fırsat bulamayacağı şeylere fırsat bulmak, o olanakları kullanmaktaki iştahları ve azimleri de bizi çok heyecanlandırdı. O yüzden ben bu programlarda onlarla beraber olduğumuzda sektörümüzün dinamizmine ve yaratıcılığına olan inancım kat be kat daha da artıyor. Evet, sen birebir sahada da Tabii. bulundun yıllarca. Aslında resmi, potansiyeli iyi görüyorsun içinde olduğun için. Beklentili, seyircinin beklentisini de tabii birebir aslında Anadolu'da da bu 28 şehirden bahsetti Özge. Mesela 28 şehirde çekim yapılmış, set kurulmuş, binlerce çalışan, binlerce ekipmanla birlikte. Dolayısıyla aslında bu projenin, yetenek haritası projenin hem ülkemize büyük katkısı var hem genç yeteneklere hem artı bu kadar dizi sektöründe söz sahibi bir ülke olarak da senin ilgilendiğin coğrafyalarda da ses getirecek işlere belki de meydan açacak, sebep olacak. Tabii ki, çünkü bu kaynaklar olduğu zaman aslında bu bir sürdürülebilir hale geliyor ve mesela örnek vereyim, bizim çok yakın zamanda Konya'daki atölyemize katılan arkadaşlarından bir tanesi programdaki eğitmen arkadaşımız Duygu'nun
yine bizim platformumuzda yayınlanacak olan bir içerikte, dizide reji asistanı olarak işe Ne başlıyor. güzel. Ve bunu duyunca hepimiz çok mutlu olduk. Çünkü gerçekten hani böyle bir programa yer alıp daha sonra endüstriye girdiklerinde ve bunun içinde, bu çarkın içinde bir kere tattıktan sonra gerçekten bizim iş yapış şeklimiz çok özel. Yani bahsettiğin gibi başka coğrafyalarda tabii ki yapım ekosisteminde farklı farklı çalışma şekilleri görüyoruz ama buradaki o heyecanı beslemek, buradaki insan gücünü beslemek ve o ilhamı karşılıklı birbirine geçirebilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özge ile de onu konuştuk. Aslında çok büyük hayaller de kuruyoruz. Hani olabilecek hayaller bunlar. Önümüzdeki yıllarda bu atölyelerden çıkmış, bu yetenek haritası projesinden çıkmış öğrenciler, ki çok güzel örnekler de verdim bir taraftan. Hani ödüllerle belki de dönecekler ülkeye. Ne kadar mutlu bizim için, sektör için, hepimiz için bireysel olarak da bir gurur vesilesi. Mesela bu sefer de bugünkü atölyede bizim daha önce görsel efekt eğitimimize katılmış olan bir katılımcı burada bahsetti. Ben de şaşırdım ve çok da mutlu oldum. Çünkü aslında görsel efekt alanında uzmanlaşmak istiyor ama reji atölyesinde görmek istiyor. Oradan başka bir atölyeyle aslında 360'larını geliştirdikleri bir şey. Dolayısıyla ileride bu atölyelerde bizimle beraber olan arkadaşlarımızın meslektaşımız olacağı günlerin hayallerini biz de kuruyoruz. Daha genciz, yapacak çok işimiz var. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Önümüzdeki dönemlerde zaten farklı illerde proje inşallah devam edecek ve daha oralarda çok karşılaşacağız. Siz İnşallah. daha çok gençin elinden tutacaksınız ve daha niceleri de aranıza katılacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok Teşekkür ederim. Netflix Türkiye Yetenek Haritası röportajlarımıza şimdi de Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ile devam ediyoruz. Ama önce şunu sormak istiyorum sevgili Pelin. Pelin Ekinci'ye de, sizde Pelin çok Netflix'te. Pelin çok. Pelin Ekincikaya da Türkiye Orta ve Doğu Avrupa Yapımlar Direktörüydü. Bence biz dizi satmakla değil, aynı zamanda Netflix Türkiye'den kariyer yolculuğuna Netflix'in global tarafında da devam eden pek çok aslında insan kaynağına da devam ediyoruz. Ne kadar güzel sorumluluklar böyle. Sen de Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörüsün. Doğru, çok yerinde bir tespit. Bizim için de çok heyecan verici bu yeni ve geniş coğrafyalarda rollere talip olabilmek. Aslında bu Türkiye'nin dizi ve film endüstrisinin ve ekosisteminin de bir başarısı kendi içinde. Buradaki yeteneğin, sektördeki tecrübesi bölge coğrafyalarında da anlamlı bir karşılık buluyor. Bizim Netflix içinde bu rolleri alabiliyor olmamız da aslında bunun bir göstergesi. Sadece Türkiye ekibi için değil, tüm Türkiye'nin sektörü için de gurur verici aslına bakarsanız. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden hani burada bunun farkına varmış olmak bana Teşekkürler. ayrı bir iyi geldi doğrusu ve hep böyle güzel, çok başarılı ve yetenekli kadınlarımızla tabii oradaki insan kaynağını sağlıyor olmak ve sizi oralara transfer edilmeniz bence çok kıymetli ayrıca. Ama şimdi ben Türkiye yetenek haritasına gelmek istiyorum. Yani tabii ki hepiniz ayrı birer yeteneksiniz kariyer yolculuğunda ve bu kadar tecrübenin dünyaya aktarılması çok kıymetli. Ama Türkiye yetenek haritası deyince yani senin titrinden baktığımızda tekrar edeyim, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü olarak şimdi Türkiye'nin bu dizi gücü, dizilerinin yarattığı o soft power dediğimiz güç, çünkü Türkiye popüler kültür üreten bir ülke ve bunu dünyada çok yapan ülke yok. Yani Amerika yapıyor büyük bir güç olarak ama Hindistan kendi filmlerini, dizilerini çekip izliyor. Bir de Türkiye'nin ve Kore'nin de tabii ki böyle bir gücü var ama Türkiye'nin gücü çok bambaşka bir yerde ve çok önemli. Buradan baktığımızda hem bu soft power'ı nasıl değerlendiriyorsun ve bu bizim dizilerimizin hem Türkiye'ye olan ilgi artıyor hem Türkçe'ye olan ilgi artıyor. Buradan baktığında neler söylersin? Çok değerli tespitler var ve her biri bizim aslında bu projeyi geliştirirken analiz ettiğimiz ve üstüne daha neler inşa edebiliriz diye kafa yorduğumuz hususlar. Ben kendi ilgilendiğim coğrafyada, Orta Doğu, Kuzey Afrika'da bunu çok net bir şekilde çok sesli duyuyorum. Keşke biz de bir Türkiye olabilsek. Türkiye bunu nasıl başardı? Bu soruları hep duyuyoruz ve bölge coğrafyasında bize öykünen çok ülke var. Ama bir yandan da aslında kreatif endüstrilerin ekonomik anlamda ülkeler için çok değerli bir itici gücü var ekonomik kalkınmada. Bugün görüyoruz kreatif endüstrilerine yatırım yapan ülkeler
hem soft power'ıyla hem de ekonomik kalkınmasıyla dünyada bir söz sahibi olmaya başlıyorlar. Bu anlamda bölge ülkelerinde de bir uyanış var. Evet. O yüzden rekabetin de arttığı bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda rekabetçiliğimizi koruyabilmek çok önemli. Tam o noktadan hareketle biz de arkadan gelen yeteneklerin her an hazır olması ve dizi film çekiminin ülkeye yayılması ve bunun bir ekonomik kalkınma modeli haline gelmesinden hareketle bu projeyi geliştirdik aslına bakarsanız. Sanırım Özge de bahsetmiştir. Bugüne kadar Netflix çekimleri 28 ile gitmiş durumda. Planlanan içeriklerimizde daha gideceğimiz çok kıymetli coğrafyalar da var. O anlamda niyetimiz gittiğimiz yerde hazır ve sektörde çalışabilecek profesyonellerin yetişmiş olmasını çok önemsiyoruz. Diğer yandan da bu alanda bir enerjisi ve istekliliği olan gençlerimizin illa bunu İstanbul'da yapmak zorunda kalmamasını, kendi memleketinde ya da okuduğu, çalıştığı ilde de bu imkanlara erişebileceğinin umudunun orada olması gerektiğine inanıyoruz. O anlamda Yetenek Haritası projesi bizim tüm Türkiye'nin ekonomik kalkınmada ve kreatif endüstrilerde rol alabilmesi için öncü projelerden biri. Ona bir parça destek verebilmiş olmak bizim için çok kıymetli. Evet, güzel sonuçlar da gelmeye başladı. Gelecektir, bu artacaktır da iller arttıkça, gençlerin sayısı arttıkça. Şimdiye kadar olan bu 6. yıl biz Antakya'dan yayını yapıyoruz ve buradaki gençlerle de tanıştık. Şimdiki sonuçlar ve geleceğe baktığında neler söylersin? Ben çok heyecanlıyım. Bugün olduğumuz nokta bence çok kıymetli. Şimdi şunu da belki altını çizmek lazım. Yetenek haritasıyla 6 ilde bugüne kadar bulunduk. Biz projelerimizi yaparken biraz önemsiyoruz. Sayımızı öyle bir kritik noktada tutuyoruz ki hem herkesin birebir hocalarımızla, eğitmenlerimizle bir network oluşturabilecek, sohbet imkanı bulabilecek, feyiz alabilecek kadar teması olabilsin. Ama hem de anlamlı bir sayı olsun ve o ilde fark yaratabilecek olsun. Dolayısıyla hani belli bir sayımız var. 6 ilde bunu yaptık ama Netflix bu yolculuğa yeni çıkmadı. Aslında Yetenek Haritası projesinin öncesinde de sektör özelinde çok niş eğitimlerimiz ola gelmişti. Dolayısıyla aslına bakarsanız Netflix eğitimlerinin bir mezun ağı oluşmaya başladı. Bizim kendi aramızda sohbetini yaptığımız, çok heyecanlandığımız, yükseldiğimiz bir konu bu mezun network'ünü zaman zaman bir araya getirebilmek. Bunu yapabilirsek hem kendi aralarında bir ağ oluşturmalarını hem de sektör profesyonellerine ulaşmalarını sağlayacak bu alumni network diyoruz buna. Bunu başarırsak bu bizim için çok kıymetli. Ama aslında bir eşikte de duruyoruz şu anda. Az önce bahsettiğimiz bu yerel kalkınma hamlesinin bir parçası olmak kamuda da bir karşılık buluyor. Dolayısıyla biz şu anda ilgili bakanlıklarla da bir sohbet halindeyiz. Acaba bunu bir bölgesel kalkınma projesi haline dönüştürebilir miyiz? Daha çok ile yayabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizi Anadolu'nun dört bir köşesinde de görebilirsiniz bu benzer bir projede. O açıdan çok heyecanlıyız. Ciddi bir insan kaynağı oluşturabileceğimize inanıyoruz. Ciddi bir kreatif endüstri enerjisi yaratabileceğimize inanıyoruz. Bir de belki şeyin de altını çizmek lazım. Kreatif endüstri dediğimizde aslında biz işe dizi ve film çerçevesinden bakıyoruz kendi bildiğimiz yerden ama kreatif endüstri birbiriyle çok ilintili. Siz bir yerde dizi ve film endüstrisini tetiklediğinizde orada belki müzik endüstrisi de tetikleniyor. Buna bağlı olarak kreatif endüstrinin diğer paydaşları da grafik tasarımda hareketleniyor. O anlamda ciddi bir ekosistem oluşturma fırsatımız var. Çok heyecanlıyız. Geldiğimiz nokta öğrendiklerimiz bizi geleceğe çok iyi hazırladı. O yüzden önümüzdeki yıl daha heyecanlı, daha geniş çaplı bir şeyler yapıyoruz inşallah. Evet, ne güzel. Biz de heyecanla bekliyoruz. Biz de öyle. Çok Eksik teşekkür olmayın. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Çok sağ olun bizimle burada olduğunuz için. Her zaman ve bugün de çok kadim bir şehirdeyiz, Antakya'dayız. Hemen altımızda Necmi Asfuroğlu Mozaik Müzesi var. Şanslıyız hani burada birlikte olduğumuz için. Bir mukabele. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.